Güneş koruyucular güneşin ultraviyole radyasyon ışınlarını absorbe ederek yani emerek, dağıtarak veya yansıtarak deriye ulaşmasını engelleyen ürünlerdir. Güneşin ultraviyole ışınlarını tanımak önemli çünkü güneş koruyucular bu ışınlara etkileri üzerinden üretiliyor. Güneşin 3 tür ultraviyole ışını var. Ultraviyole A, ultraviyole B ve ultraviyole C. Ultraviyole A derinin daha alt tabakalarına etki edebiliyor. Yapay olarak solaryum ismiyle güzellik salonlarında da kalıcı bronzlaşma için kullanılıyor. Ciltte güneş yanığı, bronzlaşma ve yaşlanmaya, kırışıklık oluşumuna neden olabiliyor. Ultraviyole B derinin daha üst katmanlarında etkili bir ışın. Yine ciltte bronzlaşma, güneş yanığı ve yaşlanmaya neden olabiliyor. Ultraviyole C'nin ise şu anda atmosferden dünyaya ulaşamadığı belirtiliyor. Güneş koruyucu ürünlerin etkinliği de zaten genellikle ultraviyole A ve ultraviyole B üzerine yapılıyor. Ayrı ayrı bahsettik ama genel olarak ultraviyole radyasyon ışınları deri üzerine etki ediyor. Ciltte pigmentasyon artışı, pigment koyulaşması yani melanin pigmentinin artması sonucunda ciltte leke durumuna sebep olabiliyor. Ayrıca UV kaynaklı yaşlanma dediğimiz foto yaşlanmada sadece güneşe çok fazla maruz kalmış kısımlarda yoğun kırışıklık ve kaba bir görüntü oluşuyor. Yani buna zamanından önce yaşlanma da denilebiliyor aslında. Ve bu güneş ışınlarına çok dik geldiği zamanlarda çok fazla maruz kalmak genetik faktörlere bağlı olarak melanom dediğimiz cilt kanserine sebep olabiliyor. Güneş koruyucuları 3 şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlardan birincisi inorganik koruyucular. Bunların diğer ismi fiziksel koruyucu. Bu koruyucuların esas etkisi cilde sürüldüğünde bir bariyer görevi görmesi ve bu bariyerin güneş ışığını yansıtması yani deriye ulaşmasını bu şekilde engellemiş oluyor. Kısmen de absorbe ederek etki edebiliyor. Bunlar titanyum dioksit, çinko oksit, demir oksit gibi mineral filtrelerdir. İkinci koruyucu çeşidi ise organik, diğer bir ismiyle kimyasal koruyucular. Bunlar ultraviyole radyasyonu uzaklaştırmak yerine absorbe ederek yani emerek ısı enerjisine dönüştürüyor. Ortaya çıkan bu ısı da tüketicilerde yani bizlerde hafif sıcaklık artışı şeklinde karşımıza çıkıyor. Eğer organik bir koruyucu kullandıysanız cildinizde bir terleme olduğunu, bir ısınma olduğunu hissetmişsinizdir. Üçüncüsü ise kombine koruyucular. Kombine koruyucularda hem organik koruyucu içeren hem de inorganik koruyucu içeren ürünlerdir. Bir güneş koruyucu satın alacağınız zaman kutunun üzerinde bilmeniz gereken bazı değerler yazar. Bunlardan birincisi SPF değeri yani güneş koruyucu faktör olarak belirtebiliriz bu değeri. Bu değer bir güneş koruyucunun güneş yanığına karşı koruma miktarını gösterir. Şunu da ekleyelim. Bu değer ultraviyole B ışını üzerine etkinliğin bir göstergesidir. Yani bir ürünün üzerinde SPF 15 yazısını gördüğümüzde o zaman bunun ultraviyole B ışınına ne kadar etkili olduğunu görmüş oluyoruz. Ultraviyole A için başka bir sınıflandırma var, başka bir değer var. Bunu birazdan konuşacağız zaten. Güneş koruma faktörü 3 kısımda sınıflandırılıyor. 2 ile 12 arasındaysa güneş koruma faktörü değeri o zaman minimal koruma sağlıyor. 12 ile 30 arasında ise bir güneş koruyucunun SPF değeri orta koruma sağlıyor. 30 üzerinde ise yüksek koruma sağlıyor. Peki SPF 15 ile SPF 30 arasında ne tür bir fark var? SPF 15 ultraviyole B ışınını %93 oranında bloke ederken SPF 30 %97 oranında bloke eder. Bu iki değer arasında baktığımızda SPF arttıkça %4 oranında da bir değişim olmuş, bir artış olmuş. Burada şunu da bilmek önemli. SPF 15 demek o kişinin sürdüğü zaman 15 saat boyunca güneş yanığından korunacağı anlamına gelmez. Bu durum kişinin bulunduğu yere, mevsime ve dışarıda bulunduğu saate göre değişebilir. Bu yüzden böyle bir kesinlik belirtemeyiz. SPF değeri bu şekildeydi. Az önce de bahsettiğim gibi SPF değeri ultraviyole A'nın değil, ultraviyole B'ye karşı korumanın bir göstergesidir. Peki ultraviyole A için ne tür bir ibare görürüz güneş kremleri üzerinde? Bir güneş koruyucunun ultraviyole A'ya karşı korumasını anlamak için Avrupa menşeli ürünlerde UVA yazılı yuvarlak içerisinde bir simge olması gerekir. Bunu da şurada bir yerde belirteceğim, oradan görebilirsiniz. Bir güneş kremi üzerinde ultraviyole A damgası varsa bu şu demektir. Bu güneş kremi üzerinde yazan SPF değerinin en az 1/3'ü kadar ultraviyole A'ya karşı koruma sağlıyor.
Bir de PPD değeri var. Açılımı Persistent Pigment Darkening, Türkçesi ise kalıcı pigment koyulaşması. Bu değer derinin bronzlaşma ve koyulaşma şiddetini ölçen bir değer ve tabii ki UVA radyasyonuna karşı korumayı belirten bir değer. Güneş kremleri 4 ile 28 arasında değerlendirilerek bir UVA sınıflandırması yapılıyor. Bir de Japonlar tarafından geliştirilen bir PA değeri var. Yine güneş kremlerinin sınıflandırmasında kullanılan bir değer. Bu da aslında az önce bahsettiğim PPD değeri temel alınarak oluşturulan bir sınıflandırma. Bir güneş koruyucu üzerinde PA 1 artı yazıyorsa bu zayıf koruma sağlar. PA çift artı varsa orta koruma, PA 3 artı varsa da yüksek koruma sağladığı belirtiliyor. Bu videoda güneş koruyuculara bir giriş yapmış olduk. Güneş koruyucularla ilgili bir seri oluşturmayı düşünüyorum ki aklınızdaki soru işaretleri gitsin. Eğer sormak istediğiniz ve yine ileriki videolarda bahsetmemi istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.